Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda sizlere tığ işi patik uçlarından olan küt burun patik ucunu nasıl başladığımı ayrıntılı bir şekilde anlatmak istiyorum. Tığ işi patiklerimize başlarken iki türlü başlama şekli var. Bir tanesi bu görmüş olduğunuz küt burun patik ucu, bir diğeri ise yuvarlak uçlu patik ucudur. Bunların anlatımları benim kanalımda mevcuttu. Tekrardan böyle yeniden anlatmak istedim. Yine böyle ayrıntılı bir şekilde. Evet, bunun için gerekli malzemelerim, patiklik ipim var. Ve tığ olarak 2 numara 1.75 mm tığ tercih ediyorum. Tığ işi patiklerimi hep bu tığ numarasıyla örüyorum ben. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Evet, ipimi, tığımı elime aldım. Şöyle bir düğümlü zincir yaptım. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Böyle 18 tane zincirimi çektim. Şöyle sıkı sıkıya bir zincir çekmedim. Gevşek bir zincir çektim. Şimdi tığıma ipimi doluyorum ve baştan şöyle saydığımda 4. zincirime batarak ikili trabzan yapıyorum. Bakın böyle 2 tane oldular. Her bir zincire bir tane ikili trabzan batalım. Bakın sıradaki zincirime battım. İkili trabzanımı ördüm. Bir sonraki zincirime batıyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Her bir zincire bir tane ikili trabzan. Böyle toplam 14 tane olana kadar devam ediyorum. Evet, şimdi bir sayalım. Bakın baştan itibaren sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane ikili trabzanım oldu. Şimdi buradan sonra bakın böyle burada zinciriniz kalabilir böyle fazla, hiç sorun değil. Bir zincir çekiyorum. Bir zincirimi çektim ve şöyle çevirdim bakın. Böyle ilerlerken şöyle çeviriyorum. Bu sonuncunun bakın şöyle çevirdiğimde tam dibine batmış oluyorum. İkili trabzan yaptım. Sonrasında bir sonraki trabzanın dibine geçtim. İkili trabzan yaptım. Böyle her birine denk gelecek şekilde bakın böyle trabzanlar yaparak ilerliyorum. Her birine bakın böyle batıyorum. Şu şekilde çevirdim. Böyle her birine batarak ilerleyelim. Şimdi buraya yaptığım trabzanlarımı da sayıyorum. Şöyle baştan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Buraya da 14 tane yapmış olduk karşılıklı. Şimdi yine bir zincir çekerek bakın çeviriyorum. Çevirdiğimde buradaki ilk zincirin tepesine batıyorum. Bu şekilde battım. Tekrar göstereyim burayı. Bakın şöyle bir zincirimi çektim. Buraya zincirime batıyorum. Yani trabzanımın tepesine batıyorum. Burada bir zincirli bir boşluk oluyor şöyle bakın. 3 zincirli ikinci sıraya geçiyorum.
Ve yine her bir trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan batarak ilerliyorum. Şöyle bakın. Her birine bir tane ikili trabzan batalım. Böyle sırayı tamamlayalım. En son trabzana kadar gelelim, şuraya kadar. Ve trabzanlarımı yaptım, geldim. Şimdi en son trabzanın tepesine de burada batmış oldum. Şimdi dönme noktasındayım. Burada bir zincirli bir kısım var. Bakın şöyle şurada. Şu şekilde bir boşluk var. Tığıma ipimi dolayarak bu boşluğa battım. Bir zincirli boşluğa ve ikili trabzan yaptım. Bu araya 2 zincir de çekebilirsiniz sizler. Ben bir zincir çekiyorum. Şimdi bu boşluğa, bir zincirli boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım. Sonra yine bir zincir çekerek aynı boşluğa tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bu köşe artık bizim artış noktamız. Bakın 2 tane trabzan arttırdım. Aynı şekilde bu köşeyi de o şekilde yapacağız. Şimdi köşeye ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar ikili trabzan yaptım. Sonrasında trabzan tepelerine batarak diğer köşeye doğru ilerliyorum. Her bir trabzana bir tane ikili trabzan batıyorum. Ve diğer köşeye doğru gidelim. Evet, trabzanlarımı yaparak geldim ve buradaki köşeye geldim. Şu bir zincir çekmiş olduğum araya bakın, şurası. Şimdi oraya, köşeye bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Aynı yere, köşeye tekrar batarak ikili trabzan yaptım. Bakın bir üst sıranın köşesini oluşturdum yine. Burada da 2 trabzan arttırdım. Yani her sırada 4 trabzan arttırmış olacağız. Bir bu köşede, bir bu köşede. Şimdi burayı da yaptıktan sonra burada baştaki trabzanıma batarak şöyle sırayı tamamladım. Şöyle bakalım. Bakın. Reküt burun patik ucuğumuzu oluşturmuş olduk. Şöyle 3 zincirle 3. sıraya geçelim. Ve yine her bir trabzana bir tane ikili trabzan batarak ilerleyelim. Diğer köşemize doğru gidelim. Köşelerde hep aynı işlemi yapacağız artık. Bir kez daha birlikte yapalım. Evet, 3. sıramın trabzanlarını yaparak geldim. Bakın buradaki köşeye geldim. Şimdi yine köşeme aynı işlemi yapıyorum. İkili trabzan battım köşeye. Bir zincir, tekrar ikili trabzan. Bu köşeler dediğim gibi bizim artış noktalarımız. 2 trabzan arttırmış oldum. Sonrasında bakın buradaki trabzanı atlayıp buraya geçmeyelim hemen. Buna dikkat edelim. Burada bir trabzanımız var. Önce onun tepesine batarak unutmadan öyle ilerleyelim. Böyle her bir trabzana yine bir trabzan batarak şu diğer köşemize doğru gelelim. Şimdi tekrar diğer köşeme geldim. Trabzanlarımı tamamlayarak. Bakın şurası köşe. Oraya içine batıyorum. Bir trabzan, bir zincir. Tekrar aynı köşeye batıyorum. Bir trabzan. 2 trabzan da burada arttırma yaptım. Şimdi tığıma ipimi dolayarak direkt buraya geçmiyorum. Bakın burada batmam gereken trabzan tepesi var. Onun tepesine batıyorum. Sonrasında bakın burayı bitirdim. Buradaki trabzan tepesine batarak sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim. Artık 4. sıramıza geçeceğiz ve bakın bu şekilde genişlemeye başladı patik ucumuz. İlk 14 bu tarafta, 14 bu tarafta trabzanla başladık. 28 trabzanla başladık. Ve her sırada köşelerde 2 trabzan burada, 2 trabzan burada arttırdık. Yani her sırada 4 trabzan arttırarak ilerliyoruz. 28 iken 32 oldu. Şu an 36. 36 tane trabzanı
çoğaltmış olduk. Bu şekilde ilerleyerek gideceğiz. Toplamda ben bu küt burun patik uçlarını 48 trabzana kadar artma yapıyorum. Bu 48 trabzan 36, 37 ve 38 ayak numaralarına oluyor. Eğer 39-40 numara patik yapmak isterseniz 50 trabzana kadar artma yapabilirsiniz. Şimdi biz 3. sıramızı da bitirdik. 4. sıramıza geçtik. 4 ve 5. sıraları yapalım. 6. sırayı birlikte yapacağız. Çünkü burada köşelerde artık köşeye 2 trabzan yapıyoruz ya, onların aralarına zincir çekmeden yapacağız son sıramızda. Şimdi sıralarımızı bir tamamlayalım. Aynı şekilde köşelerde artma yaparak ilerleyelim. Evet, şöyle göstereyim. Aynı şekilde ilerledim. 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm ve bakın böyle genişleyerek ilerledi patiğim. Uç kısmı. Şimdi 6. sıraya geçtim. Buradan başladım. Köşe kısma geldim. Bu 6. sıramızda köşemizde bir zincir çekmeyeceğiz artık buradaki gibi. Çünkü bu bizim son sıramız. Artık artış yapmayacağız. 48 ikili trabzan bizim için yeterli olacak. Şimdi bu köşeye batıyorum. İkili trabzan yaptım. Normalde bir zincir çekiyorduk. Artık çekmeyeceğiz. Çekmeden köşeye bir trabzan daha yaptım. Yani bu iki trabzanın arasına bir zincir çekmedim. Ve şuradaki trabzanımın tepesine batarak ilerliyorum. İlk trabzandan başladım. Diğer köşeye kadar gidelim. Evet, şimdi trabzanları şöyle tamamlayarak bu köşeye geldim. Burayı da aynı şekilde yapıyorum. Köşeye ikili trabzanımı battım. Normalde bir zincir çekiyorduk arasına. Bu sıramızda artık çekmiyoruz. Direkt bir ikili trabzan daha yaptım böyle köşeye. Bu köşedeki artışımı da yaptıktan sonra artık sırayı tamamlıyorum. Bakın şu köşeyi battıktan sonraki ilk trabzanı atlamayalım. Buraya mutlaka dikkat edelim. Yoksa trabzan sayımız eksik gider. Ve patik uç kısmında böyle eğrilik olabilir. Trabzan tepelerini atlamadan ilerleyelim. Bakın buraya battım. İlmeği içinden geçirdim. 3 zincirle artık bir üst sıraya geçeceğiz. Artışlarımızı tamamladık. Köşelerden artmalarımızı yaptık. Her köşede 2 burada, 2 burada, her sırada 4. İkili trabzan artırarak ilerledik. Bakın böyle 6 sırada artışları bitirdik. Saydığımızda 48 tane ikili trabzanımız şu an elimizde mevcut. Artık patiğimizi bundan sonra 48 ikili trabzanla devam edeceğiz. Artma, eksiltme yapmadan ilerleyeceğiz. Normal düz olarak da ilerleyebilirsiniz. Yanına farklı bir renk katarak da model uygulayabilirsiniz. Tek renkle de model yapabilirsiniz. Artık buradan sonraki kısmı sizin istediğiniz şekilde ilerleyebilirsiniz. Bakın patik uçlarımız, küt burun patik ucu bu şekilde. Yapımı gerçekten çok kolay. Böyle yaparak koyup daha sonrasında bir model gördüğünüzde hemen üzerine başlayabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İnşallah sıkılmadan izlersiniz ve videom sayesinde kolaylıkla örebilirsiniz. Tığ işi küt burun patik ucu bu şekildeydi. Ben bu şekilde başlıyorum. Bir sonraki videolarımda da yuvarlak uçlu patik ucunun sizlere yine ayrıntılı bir şekilde anlatmak isterim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.